Videoların altına yapmış olduğunuz yorumları arkadaşlarımız yine topladı, bir araya getirdi. Çok güzel sorular var ve ben şimdi o soruları yanıtlayacağım. Benim YouTube'da paylaştığım bir video vardı. Kendi hayat hikayemi anlattığım. Hatta bu istifade ettiren fikirler video serisinde konuk ben olmuştum o videoda. O videoyu izleyen arkadaşlar aslında bu sorunun cevabını çok net bir şekilde alırlar. Ben uzun yıllardır e-ticaret yapıyorum. Hatta ticaret yapıyorum. Ben bu işe çekirdek satarak başladım. Çocukken bildiğin maçlara giderek çekirdek satıyordum. Öyle başladım. Ve ticarette beni tatmin eden şeyin aslında o malı verip para almak, yani para kazanmak olmadığını, daha çok o işten nasıl zevk aldığıma baktım. Çünkü ben zevk alıyordum. Yani şöyle düşün ya, çok böyle barmensin, işte gece kulüplerinde oynamayı, dans etmeyi çok seviyorsun diyelim ki ve barmensin. İşte insanlara içki dolduruyorsun, bir yandan dans ediyorsun, bir yandan belki içki tüketiyorsun. Orada hizmet veriyorsun ve sana ay sonunda maaş veriyorlar. 3 lira 5 lira maaş veriyorlar ama sen o 3 lira ve 5 lira için yapmıyorsun sadece o işi. Çünkü barmen olmayı sevdiğin için, işte gece kulüplerinde oynamayı sevdiğin için belki de barmenlik yapıyorsun. Bu da aynı şekilde. Yani benim hayat görüşüm, benim ticaret görüşüm zevk aldığım noktada başlıyor. Eğer ben zevk almıyorsam, eğer ben ondan bir tat almıyorsam emin ol bir adım öteye gidemiyorum. Çünkü şöyle bir şey var insanoğlunda. Bir insan bir şeyi alır 1 liraya, 2 liraya satar. Alır, satar, alır, satar. Rutine biner. Şimdi bu rutin içerisinde tabii ki para kazanmak güzel. Para kazandıkça kendini hoş hissedersin, mükemmel hissedersin. Çünkü ihtiyaçlarını gideriyorsundur. Ama belli bir noktadan sonra emin ol farklı şeyler beklemeye çalışırsın. Dersin ki ya, ki birçok insanda bu var. Aman emekli olayım, gideyim böyle bir köye yerleşeceğim, oturacağım, işte patates ekeceğim, domates ekeceğim, biber ekeceğim, köy hayatı yaşayacağım, toprakla uğraşacağım der. Bunu diyen adam nedir? 50 bin lira maaş alan adamdır bunu söyleyen adam. Emekli olunca ama hayali köy hayatıdır. Niye? Çünkü artık para konusunda, yani para kazanmak bir rutine binmiştir onun için ve sıkılmıştır. Hayatın geçici ve hayatın artık belli bir noktadan sonra onun için kalmayacağını bilen adamdır. O adam ne yapar? Artık kendini biraz aşağı doğru bırakmak ya da rahatlamak veya mutlu olduğu şeyleri yapmaya adar. Şimdi ben yaptığım işte, yaptığım ticarette her zaman tek düşündüğüm şey, emin olun bana tek düşündüğüm şey, ben bunu yapıyorum ama bana faydası var. Bana faydası ne? 10 lira. Peki ona faydası var mı? Ya da onlara faydası var mı? Var. İşte bu beni daha çok mutlu ediyor. Ben size bir şey gösterdiğim zaman, bir şey öğrettiğimde veya aklında hiç fikri olmayan bir insanın kafasına bir kıvılcım yaktığımda diyorum ki kendi kendime, ya ben baksana 100 tane insana bu işi öğrettim ve o insanlar benim sayemde bunu yapmaya başladı. Bana o kadar güzel mutluluk veriyor ki, tatmin ediyor ki anlatamam. Hatta beni çok mutlu ediyor. Instagram'dan mesajlar geliyor. Diyor ki ya Tuğer hocam sayende ayda 20 bin TL işte para kazanacak bir e-ticaret işi kurdum kendime. Çok düzenli satış yapıyorum, çok güzel para kazanıyorum, iyi ki varsın. Veya işte YouTube'daki yorumlarda da aynı şekilde var. İşte sayende şu oldu, sayende bu oldu. Yani tabii ki ben burada sayemde olması beni ego olarak tatmin ediyor mu? Ediyor. Belki de bu bir ego ihtiyacıdır. Belki de benim ruhumun, belki de benim psikolojimin beslenme ihtiyacıdır, bilmiyorum. Ama benim hoşuma gidiyor. Yani emin ol o gün 10 bin dolar ciro yapsam o kadar mutlu olmam. 10 bin dolara ihtiyacım olmadığı için mi? Hayır, 10 bin dolara herkesin ihtiyacı var. Ama o insanın bir hayatının düzene koyduğunu söylemesi ve hayatını benim sayemde belli bir standarda çıkarttığını söylemesi ve bunu senin sayende yaptım demesi beni inanılmaz mutlu ediyor. Ya buraya gelen konuklar da aynı şekilde. Mesela video çekiyoruz, konuklar geliyor ki ya hocam 6 ay önce ben e-ticarete başladım. İlk defa senin videoları izleyerek başladım. E-ticaretle hiç alakam yok. Ben hiç ürün satmayı bilmem. Ama şu an 200 bin lira, 300 bin lira ciro yaptım diyor mesela kişi. Ben çok mutlu oluyorum ya, inanılmaz. Ve bu benim için büyük bir tatmin. Sen yapmıyor musun diyeceksin bu işi. Evet, ben de yapıyorum. Ben yapmadığım bir şeyi nasıl anlatabilirim ki? Yani şimdi siz yemek tarifi veren, YouTube'da yemek tarifi videosu çeken adama, kadına şey diyemezsiniz ki sen evinde yemek yapıyor musun diye soru sorabilir misin? Soramazsın. Çünkü o da evinde yemek yapıyor. Çünkü yemek yapmayı biliyor. Yemeyecek mi? Aç mı kalacak? Ben şimdi burada çektiğimiz videolarda zannediyor musun ki ben her videoda başına YouTube bana 100 bin lira para ödüyor? Öyle bir şey, öyle bir dünya yok. Aksine her video benim için maliyet. Aksine eksi. Yani artı bir şey yok YouTube'da. Kesinlikle yok. Gelecekte olur mu bilemem. İnşallah olur. Olmasını da isterim. O ayrı bir konu. Ama benim burada anlattığım her konuyu elbette ben de yapıyorum. Ben de satıyorum.
YouTube'da ne işin var sorusunun cevabı zaten çok açık ve net ortada. Ben YouTube'da var olmaya devam edeceğim ve inşallah insanlar benim sayemde bir şekilde bu işlere başlayacaklar. Kendi özgürlüklerini, kendi hayatlarını, kendi ayaklarının üzerine durdukları işleri yapmaya başlayacaklar. Bu beni yeteri kadar zaten tatmin ediyor, mutlu ediyor. Şimdi Instagram'da ben bazen görüyorum böyle Reels'ları izliyorum. Bazen işte farklı videolara, kanallara giriyorum. Taglere bakıyorum, hashtaglere vesaire. Şimdi adam böyle paraları yığmış ortaya. Yaklaşık böyle 200-300 bin lira belli yani. İyi bir para var ortada. Ondan sonra video çekiyor. Altına da demiş ki kazanmak için işte beni Instagram'da ekle diyor mesela. Şimdi kişi merak ediyor, ekliyor ki ben de merak ettim. Ne yapıyor ki bu adam diye. Instagram profiline girdim. Adam iddia kuponu satıyor. Ya şimdi diyor ki sana ben iddia kuponu satıyorum. Bu iddia kuponuna sen işte 500 lira yatırırsan işte 40 bin lira kazanacaksın. Geçmişte biz kazandık örnek. Bunun gibi sana günde 3 tane kupon vereceğim ama ayda bana 500 lira verirsen. Mantıken diyorsun ki kendi kendine. Ulan diyorsun hani benden 500 lira istiyorsun. Hadi benim gibi 100 tane adam olsa bile ne gerek var ya sen çek bankadan kredi 100 bin lira. Git o kuponu kendi tek başına oyna. Milletle uğraşma tek başına kazan. Değil mi? Böyle diyorsun yani. Mantık bunu gerektiriyor çünkü. Şimdi bizim yaptığımız işler e-ticaret çünkü bu da bir artık sanal bir iş. Yani iddia, kumar, e-ticaret bunlar hep aynı kefeye konuyor ne yazık ki. Çünkü elektronik ticaret internet üzerinden yapılan bir ticaret. Yani bir mağaza açmak, bir dükkan açmak böyle bir prestij yok e-ticarette. Henüz tam böyle Türkiye'de oradaki taşlar tam olarak yerine maalesef oturmadı. Dolayısıyla insanlar bunu az önce anlattığım örneklerle karıştırıyorlar. E-ticarette senin X lira bütçen varsa yani 10 lira, 100 lira, 1000 lira bütçem varsa eğitim alsam kaç para kazanırım? Şimdi birincisi eğitim almana gerek yok. Yani sebebi de şu, tıpkı bu iddia kuponu satan profillerde olduğu gibi eğitim satan profiller oluşmaya başladı internette çok fazla. Ki geçmişte de vardı, oluşmaya da başladı ve ne yazık ki bu işi hakkıyla yapan, bu işi ticari amaçlarla değil de hizmet amacıyla yapan bizim gibi ya da benzeri birçok firmayı zedeledi bu durum. Ya bize de geliyor diyor ki ya sen Tuğer web sitende 69 dolar aylık fiyata abonelik satıyorsun. Madem 69 dolarıma ihtiyacın var sen niye kendin yapıp parayı kazanmıyorsun? Ya bu iddia kuponu değil ki. Yani ben iddia kuponu satsam haklısın örnek veriyorum. Bu bir hizmet. Biz orada hazır satan ürünler listesi veriyoruz. İçeride birkaç kişilik ekip çalışıyor, sürekli ürünler buluyor, o listeleri güncelliyor. İşte her salı, her perşembe teknik anlamda canlı yayınlar yapılıyor Zoom'dan, ekip tarafından. Gelen sorular cevaplanıyor, bir mesai harcanıyor. O adamlar taş yemiyor ki. Ve kaldı ki o içerikteki videoların hepsi zaten yılların deneyimiyle oluşturuldu. Benim orada 5 dakikada bahsetmiş olduğum ya sen şunu yaparsan şu olur, bunu yaparsan bu olur. E-ticarette şu önemli, Amazon'da şuna dikkat edin dediğim noktalar benim on binlerce dolar para kaybettiğim noktalar. Ben orada para kaybetmişim ki sana diyorum ki ya bunu yapma, dikkat et. Bunlar önemli ve değerli bilgiler. Ve dolayısıyla biz bu değeri oluşturmak amacıyla tabii ki bunu bir paket haline getirip insanlara ücretli sunuyoruz ki oradaki değerin maliyeti çıksın, para kazanalım. Sonuçta biz para kazanmazsak bugün bu videoları da yapamayız. Dolayısıyla şunu da unutmamak gerekiyor. Bu kadar bütçem var, eğitim alırsam ne kadar kazanırım diye bir dünya yok. Senin cebinde 10 milyon TL olsun, sen e-ticaret yap, 10 milyon TL'ye git, 1 milyon tane tişört al, tişörtlerin hiçbirini satama, elinde kalsın, senin gitti 10 milyon TL. Bunun bir garantisi yok. Sonuçta ticaret yapıyorsun. Yani eğer şu sorunun cevabı sende varsa o zaman benim de o soruya cevabım olabilir. Örnek veriyorum, bir tane tekel bayi açarsam, içerisine de 100 bin liralık işte içki, sigara, o bu şu çikolata, şarküteri koyarsam ayda kaç para kazanırım? Bana bunun net cevabını veren biri varsa eğer o zaman şu kadar bütçeyle eğitim alırsam bu kadar kazanırsın cevabını mutlaka çıkacaktır. Yani o ne kadar saçmaysa emin ol bu da o kadar saçma aslında. Evet arkadaşlarımız yorumlar bölümünden gelen soruları toparlıyorlar bu şekilde ve bana iletiyorlar. Ben de burada tek tek hepsini cevaplıyorum. O yüzden mutlaka sizin de sorularınız vardır, merak ettikleriniz vardır. Herhangi bir konu, herhangi bir soru olabilir hiç fark etmez. Hiç çekinmeden bu videonun ya da diğer videoların altına yazmayı unutmayın sorularınızı. Ekibimiz toparlayacak ve ben de mutlaka yanıtlıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.